Çay demlenene kadar hazırlanan poğaça tarifimi sizlere öneriyorum. Mayalama yok, katı yağ yok. Bu sağlıklı ve pratik tarifimi lütfen deneyin. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Şöyle sizin için iç dokusunu göstereyim. İçerisine katı yağ yok. Ve maya da yok arkadaşlar. Mayalamadan bakar mısınız ne kadar güzel kabardı. Çünkü buzdolabında dinlendirdim. Şöyle iç dokusunu tekrar size göstereyim. Bakın pamuk gibi oldu. Sizin için yiyorum. Böyle bir lezzet yok arkadaşlar. Süper. Merhaba arkadaşlar. Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere anne poğaçası yapıyorum. Katı yağ yok. Sıvı yağla yapıyorum. Sağlıklı, pratik ve kolay. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. İyi seyirler diliyorum. Yapım aşaması. 1 su bardağı yoğurdum var. Bu tarif çok basit ama bir o kadar da sağlıklı arkadaşlar. 1 su bardağı zeytinyağım var. Başka yağ girmiyor içerisine. 1 tatlı kaşığı da tuzum var. Tatlı kaşığı üzüm sirkem var. Yumurta 2 tane, bir sarısını üzerine ayıracağım. Yumurta sarısını ayırdım. 2 yumurta beyazı, bir sarısı ilave ediyorum. Sıvılarımı önce güzelce çırpıyorum. Daha sonra un ilavesine geçeceğim. Sıvılarım güzelce karıştı. Şimdi artık yavaş yavaş unumu eleyerek ilave ediyorum. Bir paket 10 gram kabartma tozu ilave ediyorum. 2. su bardağı unumu ilave ediyorum. Üçüncü su bardağı unumu ilave ediyorum. Bunu mutlaka eleyin arkadaşlar. Vermiş olduğum un ölçüsü elenmemiş hali. Elenince biliyorsunuz unu açıldığı için kabarıyor. Ölçü aynı olmaz. Ben 3 bardak unlu arkadaşlar bu şekilde. Şimdi 4. su bardağı unumu ilave ediyorum. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar kıvam bu, bakın. Bu çok yumuşak oldu. Sonra yağ kusar hamurunuz. Poğaçanız güzel olmaz. Şimdi 4 bardak artı yarım bardak daha ilave ediyorum. Tüm püf noktalarını veriyorum ki tarifiniz tam güzel olsun. Bu tarifte 4,5 su bardağı un tam oluyor arkadaşlar. Ben sizlere detaylı şekilde gösterdim. Son unu da yedirdikten sonra paketliyorum. 1 saat buzdolabında dinlenecek. Hamurumuz bu şekilde, bakın. Kulak memesi yumuşaklığında. Şimdi poşetimi takıyorum. Temiz. Buzdolabında 1 saat dinleniyor. Yarım demet dereotumu yıkadım. Güzelce şu şekilde kuruttum. Daha sonra iri parçalar halinde doğruyorum. Peynirime ilave edeceğim. Çökelek kullanıyorum ben. Tuzlu. Siz dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Doğramış olduğum dereotları içerisine bırakıyorum. Lezzetlendirmek için şöyle 50 gram bir taze kaşarım var. Bunu rendeleyerek içerisine ilave edeceğim. Kaşarı da ilave ediyorum ve hepsini birlikte güzelce karıştırıyorum. Hamurum 1 saat buzdolabında dinlendi. Bakın hamurumuz ne kadar güzel oldu. İçerisinde maya yok. Katı yağ yok. Sağlıklı poğaça yapıyoruz bugün arkadaşlar. Zeytinyağı ile şu güzelliği görmenizi istedim. Şimdi şöyle bir parça alıyorum. Çok küçük bir mandalin büyüklüğünde. Güzelce şöyle bir yuvarladıktan sonra açıyorum.
Şöyle ortasını bastırıyorum. Yuvarlak hamur açıyorum elimle. Gelişi güzel. İçerisine hazırlamış olduğumuz kaşar, beyaz peynir ve dereotu. Dilerseniz siz maydanoz da koyabilirsiniz. Ben içini biraz bol seviyorum. O yüzden bol koydum. Bakın bu şekilde. Şuralarından bastırıyoruz. Şu şekilde. Ucunu yapıştırmıyoruz. Sadece bu kısmını bastırdık. Bu şekilde tepsimize yerleştiriyoruz. Uçlarını bırakıyoruz. Ortasını daha fazla incelttim. Şimdi hazırlamış olduğum içten biraz ben fazla seviyorum peynirini. Çok da fazla olunca taşıyor. Bir tatlı kaşığı tam oluyor. Daha sonra şöyle iki parmağımızla birleştiriyoruz. Bakın. Şöyle de yapabilirsiniz. Tersinden de göstereyim. Buyurun. Hazırladım poğaçalarımı. Şimdi son bir tanesini size şöyle son bezimi de size tabakta da ne kadar kolay yapabileceğinizi gösteriyorum. Şöyle ortasını açıyoruz bakın. Bu dudak gibi oluyor ya arkadaşlar, bu yeni model. Annemin poğaça hamuru tarifi anneme ait. Şekil son günlerde moda olan bu dudak şeklinde veriyorlar ya poğaçayı. Ben size onu göstermek istedim. Bakın ortasını açtık böyle havuz gibi. Kenarlarını bıraktık. Bir tatlı kaşığı içerisine peynirlerimizi koyuyoruz. İç malzemesi çok fazla oldu. Ben ikinci bir ölçü yapacağım. Onu orada kullanacağım. Bakın birazcık bırakıyorum. Yarım santim geriden dudağını şey yaptım. Bu şekilde bıraktım. Ondan sonra şöyle dört parmağımla basıyorum. Şunu da görün. Şu şekilde. Hafif çıkabiliyor. Kaşar da eriyince içerisinden güzel oluyor arkadaşlar. Böyle eriyince. Şimdi hafif uçlarını çevirin. Hazır bu şekilde. Bir adet yumurta sarımızı ayırmıştık. Onu fırçayla şöyle güzelce sıvı haline getirdikten sonra şöyle üzerlerini sürüyoruz. Hepsini sürdükten sonra 180 derecede önceden ısıtılmış fanlı fırında pişmeye gidiyor. Evet arkadaşlar, poğaçalarımız şeklini verdik. Yumurta sarısını sürdük. Önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırında pişmeye gidiyor. Arkadaşlar sıcak sıcak poğaçalarım fırından çıktı. Bakar mısınız şu güzelliğe? Zeytinyağı ile hazırlamış olduğum kabartma tozuyla, sadece mayalama yok, 5 dakikada hazırlanabilen poğaça tarifimi sizlere öneriyorum. Çayınızı ocağa koyun. O demlenirken poğaçanız hazır. Pratik ve sağlıklı tarifimi sizlere öneriyorum. Lütfen puan vermeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Deneyecek olan herkese afiyetle tüketmesini diliyorum. Evet arkadaşlar, bakar mısınız poğaçalarımın güzelliğine, ne kadar güzel pişti. Çay demlenene kadar hazırlanan bu tarifimi sizlere öneriyorum. İçinde katı yağ yok. Şöyle sizin için iç dokusunu göstereyim. İçerisinde katı yağ yok. Ve maya da yok arkadaşlar. Mayalamadan
Bakar mısınız ne kadar güzel kabardı. Çünkü buzdolabında dinlendirdim. Şöyle iç dokusunu tekrar size göstereyim. Bakın pamuk gibi oldu. Sizin için yiyorum. Böyle bir lezzet yok arkadaşlar. Süper. Bakın. Mayalama olmadan ne kadar güzel sünger gibi kabardı. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Poğaçalarım soğudu. Servis tabağına aldım. Bakar mısınız şu güzelliklerini? Çay demlenene kadar hazır olan bu tarifimi, pratik ve sağlıklı tarifimi sizlere öneriyorum. Hepinize afiyet olsun. Lütfen Servin'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın.